Sevgili seyirciler, Abant toplantısının ikinci günündeyiz. Bugün Nelson Mandela salonundan seslendiler bütün dünyaya. Afrika Birliği'nden ifade hürriyeti ve kutsala saygı idi günün başlığı da. Neler konuşuldu aslında? Buradaki katılımcıların tamamı dünyada ifade hürriyetiyle kutsala saygının birbirine karıştırıldığından şikayetçiydi, rahatsızdılar. Özellikle Profesör Doktor Michel Langer bunun altını çizdi. Dedi ki en kutsallarımıza, en çok sevdiğimiz, kutsal bildiğimiz kişilere yönelik, peygamberlere yönelik Avrupa'da, en medeni bildiğimiz Avrupa'da bile bazı gazete ve dergilerde küfür içeren fotoğraflar yayınlanabiliyor, yazılar çıkabiliyor. Bunları nasıl ayırt etmek lazım? Joseph Lagendijk da bu konu üzerinde aslında durdu. Geçmişten bugüne İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne atıflar yaptı. Sonrasında yapılan bütün hukuki işlemlere, hukuki kurallara atıfta bulundu. Ve bu çerçevede neler yapılabileceğini anlattı. Şu anda kendisi yanımızda. Kendisine şunu soracağız. Bugünkü konuşmalarda genel çerçevesiyle insanların huzursuz olduğu ve rahatsız olduğu ifade hürriyeti ve kutsala saygının nasıl ayırt edilmesi gerektiği, yani kutsala saygı duyulacaksa ifade hürriyeti olmamalı mı? İfade hürriyeti evet gerçekten çok önemli insan hakları açısından, ama ifade hürriyetinin çerçevesi nasıl olmalı sorularını soralım. Efendim, welcome. Ne dersiniz? Bugünkü konuşmaların çerçevesinde insanlar ifade hürriyetiyle İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ni ve kutsala saygı çerçevesinin birbirine çok fazla karıştırıldığını, bazı nefret söylemlerin ifade hürriyeti çerçevesinde ele alındığını söylediler. Ne dersiniz, bu konuyu nasıl ayırt etmek lazım? Nasıl yapabilirler? Nasıl yapabiliriz? Nasıl bir hukuk işletilebilir ya da vicdan nasıl bu konuda görev alabilir? Welcome. I would like to ask you some questions about the speeches of today, and would like to ask for your view again. Today the topic was about the free speech and the relationship between free speech and the respect of the sacred values. And so there were a lot of discussions today about this topic. Also, you made a view to the history about these cases, and talked about declarations of United Nations and other important organizations. So can you just tell us again what your view of this topic and about the difference and the border between these two topics and how they interact? Yes. There has been there's a long tradition of discussion at the UN level, at the European level, at almost all levels, on the tension between, on the one hand, freedom of speech, and on the other hand, respect for the sacred. This is not a new thing; it has been going on for many, many years. What I tried to do here today is to explain that there's a certain development in the debate, and I think that's a very important point, because there's more and more consensus around the world that we should protect the interests of the believers, of religious people, that should not be violated. Instead of what in the past it was much more the interest of the religions, of Islam, of Christianity, of Orthodox. So there's a shift from the religions to the believers, to people. To put it very simple, believers have human rights. Religions don't have human rights. That is, I think, a positive development, where people more and more try to concentrate on, but what are these rights of the believers? Do we want them to have the right if they feel insulted, or they don't like somebody to speak against their religion? Do they have the right to go to court? Should these people be prosecuted? There is a growing consensus again that the threshold should be quite high, that freedom of speech should be protected to a certain level, and the level is where it starts inciting hatred and violence against people. And it's not acceptable for nobody if somebody says to a Muslim or a Christian or whoever, to a Jew, things that would cause others violent or hate that person. So there is a debate how to formulate it, how to be clear what is acceptable and what is not acceptable. That is not a very easy debate, and I presented here some of the debate at the UN level. I'm convinced that this discussion will go on in the next couple of years, and there's a very thin line between accepting freedom of speech
and not accept to cross the line of incitement for hatred and violence. There will always be cases where you and I will discuss. I will have discussions with others, but that's the debate that we should be having here, not only in Europe, between Europe and Turkey, but also in Africa, where there are different backgrounds. So I found it very good to discuss these issues here. Evet, şu an Lagendik Bey şöyle açıklamaları oldu. Bu tartışma tabii çok uzun yıllardan beri devam eden bir tartışma. Özellikle işte Birleşmiş Milletler seviyesinde olsun, Avrupa Birliği seviyesinde olsun bu konular uzun yıllardan beri tartışılıyor. Fakat son yıllarda şöyle bir gelişme oldu benim kanaatimce, takip edebildiğim kadarıyla. Mesele tabii ki ifade özgürlüğü ile din özgürlüğü arasında cereyan eden tartışmalar. Son yıllarda din özgürlüğü kavramından ziyade dindar insanların özgürlükleri ve hakları ön plana çıkmaya başladı. Ve ben bunu tasvip ediyorum. Yani mesele dinden hakları değil, inançlı insanların haklarını korumak. Fakat burada ifade özgürlüğü ile inançlı insanların dini yaşama özgürlüğü arasında çok ince bir hat var. Ve bu tartışmalar devam ediyor. Ben birkaç alıntı da yaptım burada. Birleşmiş Milletler'in de yapılan tartışmalardan ve alınan kararlardan alıntılar yaptım. Kanaatimce bunlar uzun zaman alacak olan meseleler. Onun için burada da bu konuların ele alınmış olması ve geniş çapta tartışılıyor olması kanaatimce çok güzel ve pozitif. Ve zannediyorum ki gelecekte de buna benzer meseleler daha sık ele alınacak ve tartışılacak, üzerine durulacak bir mesele. Ama dediğim gibi bundan sonra bu konuda dinlerin haklarını korumaktan ziyade o dine bağlı olan kişilerin haklarını savunmak daha ön plana çıkacak ve ben bunu tasvip ediyorum. Ancak çok ince bir çizgi var burada. İfade özgürlüğünün seviyesi ve eşiği çok yüksek tutulması gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda nefret söylemine ama da yer vermenin doğru olmadığına inanıyorum ve bu konuda dikkatli davranmak gerektiğini ve kararlar almak gerektiğini düşünüyorum. Oturumun Afrika'da yapılmasının ehemmiyeti nedir? Yani Afrika'dan beklentiler olan insanlar var. Yani dinlerin hepsinin aşağı yukarı, ona göre bazı din adamları bunu özellikle altına çizdiler. Afrika'da yeşereceğini ve büyüyeceğini düşünüyor insanlar. Ya Avrupa'dan ümidi kesmişler mi? Böyle bir toplantının burada yapılmasının ehemmiyeti nedir? Kendisi neler söyler? So what do you think is the importance of making such a conference here in Africa? Because we heard from some participants that religion is now developing more in Africa than in Europe. Do you agree with that? And what do you think will the impacts be on these discussions here? Because there were some religious leaders here, and they have the idea maybe that religion will develop for all religions through Africa to the world in future. So what's your opinion? That at the moment religion plays a much more important role in most of the African societies if compared to the European ones. I mean, the country that I know best, the Netherlands, their religion, organized religion doesn't play such an important role anymore, and in many African countries it does. So that's already one of the challenges to debate here, respect for the sacred, because the sacred is a different concept in Africa than it is in Europe. That makes it sometimes difficult to try to understand what the other is saying, but that is what interreligious and also intercontinental dialogue is all about. It's not always easy. I think that African people could learn from the experiences in Europe. We should look with an open eye to what is happening in Africa. But to give you one example, in Nigeria these days there's a very violent terrorist, Boko Haram. That's of concern. That's of concerns to the Nigerians, to the Africans, but should also be of concern to us. This collective aggression against other beliefs. So I think these are the commonalities, the common points that we have. But it's definitely true that at the moment, religion, sacred, plays a totally different role here than it does in most European countries. Thank you very much. You're welcome. Evet, bu kanaate ben de katılıyorum. Gerçekten Afrika'da dinlerin daha büyük bir önemi ve ehemmiyeti var ve din algısı tabii de farklı. Özellikle de kutsal kavramı daha farklı burada Avrupa'ya göre ve Batı dünyasına göre. Dolayısıyla bu tip konferanslar ve dinler arası diyaloglar artı kıtalar arası diyalogların bu zeminde farklı fikirlerin bir araya geldiği ve bir kavram etrafında konuşulduğu ve kavramların netlik kazandığı konferanslar olarak görüyorum. Aynı zamanda Afrika kıtasında olup bitenlerden haberdar oluyoruz. Programda zikredildi. Nijerya'da Boko Haram denilen bir radikal bir örgüt var. Bunlar kendi inançlarının dışındaki
bütün dinlere ve kişilere saldırıyorlar. Bu sadece Nijerya'nın ya da Afrika'nın problemi değil aslında. Hepimizi ilgilendiriyor. Dolayısıyla hem biz Afrika'da olup bitenlerden ve buradaki düşünce yapısından bir şeyler öğrenebiliriz. Aynı şekilde Afrika'daki insanlar da Batı dünyasındaki gelişmelerden haberdar olabiliyorlar bu tip konferanslarla. Çok teşekkür ederiz. Okay, you're Thank you welcome. very much. Thank you. Sevgili seyirciler, ifade hürriyeti ve kutsala saygı oturumları devam ediyor. Abant platformu çerçevesinde Nelson Mandela salonunda Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da. Söz yeniden merkez efendim.